İlk bakışta Iron's End, çölde dev robotların peşine düştüğümüz klasik bir bilim kurgu FPS'i gibi görünüyor ama oyunun asıl numarası Titan'ların büyüklüğü değil, her koşuda değişen harita, karakter rolleri, silahlar ve kurduğunuz bu build'in savaş sonucunu değiştirmesi. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Bu tarz yeni oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Fikir alışverişi yapabiliriz. İyi seyirler diliyorum. İsterseniz temel oynanışından bahsedeyim sizlere birazcık. Burada silah hissi, düşman çeşitliliği, nişan alma, hareket, çatışmaların temposu, mermi cephane yönetimi, yakın uzak mesafe dengesi, ayrıca demo tarafında farklı silahlar, karakterler ve Titan karşılaşmaları bulunuyor. Steam'in güncel sayfasında ise oyunun tam sürümünde silahları geliştirip elemental hasar ve combat modifier'larla build oluşturmayı özellikle öne çıkarmışlar. Şu anda onu sanıyorum ki deneyemiyoruz. Ayrıca oyunda saldırı, savunma ve destek rollerinin birbirini tamamlaması hedefleniyor. Demo açıklamasında mühendislerin taret kurması, medikal iyileştirmesi, defans enerji kalkanı oluşturması ve berserk kısa süreli yüksek hasar vermesi gibi aktif yetenekler belirtiliyor ama bunlardan birkaç tanesini sanırım demoda kullanabiliyorsunuz. Bu sınıflar gerçekten birbirine ihtiyaç duyuyor mu? Yoksa 4 kişi aynı şeyi vurduğumuz bir FPS'e mi dönüşüyor? Ben 4 kişi değil tek kişi oynadığım için bunu deneyimleyemedim sevgili dostlar. Rocket sisteminden de bahsetmek isterim. Çünkü oyun sadece gir, düşmanları öldür, Titan'ları kes değil. Her ölümden sonra haritanın bir kısmının değişmesi üzerine kurulmuş. Rotayı ezberlemeyi, engellemeyi amaçlamışlar burada. Ayrıca run boyunca yani koştuğunuz boyunca silahlar, geliştirmeler ve farklı boyut seçenekleri devreye giriyor. Her bölümde minik bölümler oluyor. Buralarda geliştirmeler, silah kutuları alabiliyorsunuz. Karakteriniz biraz daha güçleniyor bir sonraki bölüme geçmeden önce. Her bölümün sonunda da Titan bossları oluyor sevgili dostlar. Bir oyunun Rocket olması tek başına zaten onu tekrar oynanabilir yapmıyor. Önemli olan her run oyuncuya farklı bir karar verdirmesi. Burada da onu başarmışlar gibi gördüm ben. Titan savaşlarından da bahsetmek isterim sizlere. Çünkü Titan'lar oyunun satış noktalarından biri. Güncel açıklamada farklı Titan'ların farklı silah ve saldırı kapsamlarına sahip olduğu karetler, füze saldırıları ve ağır topçular gibi saldırılar kullandıklarını belirtmişler. Titan'lar gerçekten boss mu yoksa sadece büyük bir düşman mı? Ben tam boss olarak göremedim. Bazı bölümlerde gerçekten çok zorlayıcı olmuşlar. Ona nasıl bir çözüm bulabilirler? Biraz daha oyun içerisine yedirilebilir diye düşünüyorum. Oyuncuya sadece HP barı boşaltmak yerine pozisyon alma, saldırı kalıplarını öğrenme ve takım koordinasyonunu yaptırıyorsa başarılıdır. Şimdi ben tek başıma oynadığım için takım koordinasyon olayını deneyemedim. Yani co-op sistemini deneyemedim sevgili dostlar. Oyunda demoda olduğu için tam sürmede çıkmadığı için o kadar çok yüksek oyuncu kapasitesine de sahip değil. Çevre yıkımından bahsedeyim. Oyundaki binalar, köprüler ve çeşitli yapıların yıkılabilmesi tasarımın önemli parçalarından birisi. Hatta geliştiricilerin sunduğu demoda çevreyi çatışmanın parçası haline getiren yıkım sistemi özellikle vurgulanmıştı. Bunu deneyimledim. Çok güzel bir sistem. Herhangi bir oyunda zaten yıkılabilir çevre sadece görsel bir şovsa birkaç saat sonra önemsizleşiyor. Ama gerçekten çatışmanın sonucunu değiştiriyorsa ki Iron's End'in en güçlü mekaniklerinden birine dönüşmüş durumda deneyimlediğim kadarıyla. Buradan da isterseniz atmosfer ve sanat tasarımından bahsetmek isterim. Burada çöl gezegeni, robotlar, Titan'lar ve Longbeard'lar halkını konuşuyoruz. Oyunun dünyasında makine ordusunun saldırdığı bir gezegen ve Iron God etrafında şekillenen bir yapı bulunuyor. Oyuncunun amacı da hem savaşmak hem de istilanın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak üzerine kurulmuş. Bu dünya sadece FPS oynatmak için kurulmuş bir dekor mu yoksa oyuncuyu merak ettirecek kadar karakter sahibi mi? Bu konuya ben karar veremedim. Sizin de fikirlerinizi almak istedim ama çoğu yapıyı oyun içerisinde yıkabiliyorsunuz. Burada geldik en önemli bölüme bence oyunun eksileri. Şunları kontrol ettim. Silah sesleri yeterince güçlü mü? Kesinlikle güçlü değil. Vuruş hissi tatmin ediyor mu? Orta düzeyde. Orta düzeyin biraz daha altında diyebilirim yani. Hiç tatmin edici bir hissiyata sahip değil. Düşmanların hasar aldığı anlaşılabiliyor mu? Bazı kısımlarda evet, bazı kısımlarda hayır. Animasyonlar yeterince akıcı mı? Bence yeterince akıcı değiller. Düşman yapay zekası nasıl? Kesinlikle kötü. Rocket seçimleri gerçekten anlamlı mı? Burası gerçekten güzel işlenmiş. Rocket seçimlerini beğendim diyebilirim. Oyuna göre iyi entegre edilmiş. Biraz daha çeşitlilik getirilebilir. Sınıflar birbirinden yeterince farklı mı? Sadece bir sınıfı deneyebildim. Bunun hakkında bir şeyler söyleyemiyorum. Titan savaşları tekrar oynandığında hala eğlenceli mi? Bence eğlenceli değil. Titan savaşları oyun içerisinde farklı bir şekilde yedirilmeli. Çünkü solo oynayan bir oyuncu çok çabuk sıkılıyor. Kendim solo oynadığım için bunu söyleyebilirim. Çevre yıkımı gerçekten mekanik olarak kullanılıyor mu? Evet.
Evet, kesinlikle %90'ın üzerinde kullanılabiliyor. Solo oynarken oyun dengesi bozuluyor mu? Kesinlikle bozuluyor. Buradaki bir dengesizlik de söz konusu diyebilirim. Ve gelelim oyunun güzel taraflarından biri de Türkçe dil desteğinin olması. Çok seviniyorum böyle oyunlarda Türkçe dil desteğinin olmasına. Seslendirme yok ama arayüz ve altyazı Türkçe benim için okeydir. Özellikle hikaye ve build sistemleri yoğunlaştığında bu Türkçe dil desteği benim için önemli bir hale geliyor ki insanlara tavsiye ettiğimizde de bakın oyunda Türkçe dil desteği var diyebiliyoruz ki roguelike ve rogue elite oyunları arasında da çok ciddi oyun oynayan kapasiteye sahip insanlar bulunuyor. Türkiye'de de var. Kesinlikle olmadığını zannetmeyin. Sonuca bakacak olursak Iron Zen şu anda kusursuz bir FPS değil. Ama ne olmak istediğini bilen bir oyun. Titan savaşları, rogue elite yapısı, sınıf sistemi, build çeşitliliği ve çevre yakımı gerçekten birbirine bağlanmış durumda. Ortaya oldukça sağlam bir co-op FPS çıkartmışlar. Çok eksik. Yukarıda da bahsettiğim gibi hissiyat konusunda, sesler konusunda, bunlar konusunda çok eksik. Oyun çıkınca bu konular ne kadar giderilebilir veya ne kadar işlenebilir bu konu hakkında bir fikrim yok. Tam sürümü görmem gerekiyor ve oynamam gerekiyor. Bu sadece bir demo sürümünden ibaret. Şimdilik benim için Iron Zen'den en büyük problemi potansiyeliyle mevcut hali arasındaki mesafe. Ama o mesafe kapanırsa özellikle arkadaş grubuyla oynanabilecek ilginç bilim kurgu FPS'lerinden birisi de olabilir. Solo oyuncular için de birazcık daha ağırlıklar verilirse Türkçe dil desteğiyle birlikte bence oynanabilir, zaman geçirilebilecek de bir Rogue Elite oyunu olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Buraya kadar da izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ederim. Bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğeni de atarsanız çok mutlu olurum. Zaten bedava. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sevgili dostlar, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde fikir alışverişi yapabiliriz, birbirimize oyun önerebiliriz. Fakat ben eski oyunların çoğunu oynamıyorum. Benim kanalımı izleyenler bilir ki sadece yeni çıkmamış mobil oyun da olabiliyor. Şu anda telefonum olmadığı için mobil oyunlara da fazla ağırlık veremiyorum. Fakat çıkmamış PC oyunları, demo sürümleri, gelecek oyunlar hakkında birbirimizle fikir alışverişi yapabiliriz. Bunlar üzerinde konuşabiliriz. Yani benim için izlenme sayıları, beğenme sayıları hiç de önemli değildir. Benim için sadece zaman geçirmek niteliğinde de düşünebilirsin. Ama ben şu an bu işten para kazanmadığım için o evreyle bakmıyorum. O evreyle bakmadığım için de beni çok mutsuz etmiyor. Bazı izlenmelere bakıyorum 2000, 1500, 4000, işte 30, 40, 50. Benim için hiçbir önemi olmuyor yani. İnsanlar bunun için birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben de buna pek anlam veremiyorum. Hep beni de oynamak biraz bencillikmiş gibi geliyor bana. Bazen başka insanlara da şans verilmeli ki insanlar kendini gösterebilsin. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki oyun incelemelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.